Herkese selamlar kıymetli dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Groningen Gölü'nde kano turu yapacağız. Hayatımda ilk defa ben de kano yapıyorum. Daha doğrusu kano yapıyorum ama kanoya biniyorum. Yanımda Mr. Röhr var ve Erkan Bey var. Onlar kanoyu sürecekler. Ben ise ortada hem video çekeceğim hem onlarla muhabbet edeceğim. Yolculuğumuz başladı kıymetli dostlar. Bugün günlerden 15 Temmuz 2025. Biz Levanger yakınındaki Groningen Gölü'ndeyiz. Şu anda kanonun içinde yavaş yavaş etrafı seyrederek yolculuğumuza başladık. Bu gölün ismi Groningen ama suyu biraz böyle kırmızımsı gibi. Yani Groningen yeşil gibi bir anlama geliyor. Çok fazla derin değil, çok fazla soğuk değil. Bugün de hava olabildiğince güzel olduğu için biz buraya geldik. Levanger'den bir grupla beraber, Mr. Röhr'ün düzenlediği bir geziyle beraber geldik. Hem arkadaşlar birkaç fasıl kano turu yapanlar oldu. Aynı zamanda yine o konakladığımız yerde göle girenler var, yüzenler var, böyle muhabbet edenler var. Biz ise 3. sırada olarak bugün kano turumuza başlamış olduk. Ben daha önce katamarana bindim, kayıklara bindim ama ilk defa kanoya binmiş oldum. Video çekeyim diyerek ben sadece ortada oturdum. Normalde belki ben de sürebilirdim, ilk deneyim olabilirdi ama en azından burada gördüğünüz gibi Mr. Röhr ile arka tarafımda Erkan Bey bizim kanoyu sürüyorlar. Onların yanında ben de muhabbet ederek İnşallah sizlere etrafı göstermeye çalışacağım. Ben de kendim ilk defa Groningen Gölü'nün içinde görmüş olacağım. Kıymetli dostlar, videomuz normalde konuşmalıydı ama çok rüzgarlı olduğu için ben konuşmayı daha sonra üzerine ekliyorum. Halim de bu şekilde. Üzerimizde can yelekleri var. Evet, gölün etrafı burası. Normalde göle giren küçük bir çatal şeklinde körfez. İlginç bir gölmüş gerçekten de. Birazdan ileriye doğru gölün ana kısmına doğru devam edeceğiz. Orada da size manzaralar göstermeye çalışacağım. Çok fazla derin değil ama etrafı bizim bulunduğumuz taraflarda bataklık alanlar falan da var. Biraz önce balık tutmak için gitmiştik. Mesela balık tutamadık. Bataklıkta da biraz zor yürüyerek gitmiştik. Evet, Mr. Röhr bize hem rehberlik ediyor hem kuralları söylüyor bu arada. Bu civarlarda bol miktarda gezilecek yer olduğu için daha önce de birkaç yere gitmiştik. Bugün de yine Mr. Röhr bize rehberlik ederek, aynı zamanda kuralları söyleyerek, muhabbet ederek yolculuk yapıyor. Evet, burada da Erkan Bey bir şeyler anlatıyor. Normalde ben videoyu olduğu gibi koyacaktım ama sohbetimiz Türkçe, Norveççe karışık olduğu için videonun sesinde sorun olmasın diye, seslendirmesinde, tercümesinde sorun olmasın diye videonun üzerinde tekrardan konuşmayı tercih ettim. Dolayısıyla şu anda bizim normalde konuştuklarımızla video sırasındaki konuştuklarımız biraz farklı kıymetli dostlar. Evet, yolculuğumuz devam ediyor. Mr. Röhr ve Erkan Bey'in kayığı, kanoyu sürmesiyle beraber. Etrafımız gerçekten görünmeye değer. Evet, biz Levanger kasabasından, Levanger şehrinden yaklaşık olarak 20 kilometre falan dağların arasında bir yere geldik kıymetli dostlar. Norveç'in özelliği çok ücra bir köşede, eğer böyle dağların zirvesinde falan değilse, çok ücra bir köşede bile olsa
normalde her göle, her tepeye mutlaka bir şekilde ulaşılıyor. Belli bir yere kadar mesela arabayla gidiyorsunuz. Ondan sonra yürüme de olsa, patika yolla bile olsa gidiliyor. Bu Gröningen Gölü'nün kenarında ise normalde ta yanına kadar gelen yol vardı. Biz o yoldan geldik. Biraz bugünlerde Norveç'te çok fazla yağmur olmadığı için tozluydu yollar ama yine de geldiğimize değdi. O tozlu yollardan geçerek bile olsa geldiğimize değdi. İşte böyle manzaralarla karşılaşmış olduk ilk defa. Böyle etrafımızın huzur dolu olduğu, iki tane sohbet canlısı arkadaşımızın olduğu bir ortamda kano yolculuğu yapmış olduk. Evet, Mısırlılar normalde emekli. Emekliler de böyle evlerde yatmıyorlar. Norveç'te mutlaka yazın olsun, kışın olsun yani her mevsim yapılabilecek böyle faaliyetlere katılıyorlar. Dolayısıyla Mısırlılar da Levanger şehrinden yaşayan mültecilere yönelik olarak böyle geziler düzenliyor. Biz de o istikamette gelmiştik buraya. Evet, Gröningen Gölü elbette ki biraz uzak olduğu için çok fazla etrafında şey yok, hitta yok. Çok fazla yerleşim yok. Ama yine de bulunduğumuz yerde biraz sonra göreceğiz büyük bir ihtimal. 2 tane hitte vardı herhalde. Bir de daha ileride burada bizim gitmemiz şu anda mümkün değil. Daha ileride de bir 5-6 tane daha sanki hitta görünüyordu ama şu an bulunduğumuz yerde böyle hiçbir hitta yok kıymetli dostlar. Tamamen ormanlık, yarı bataklık bir araziye sahip Gröningen Gölü. Evet, böyle sizleri biraz dalgalarla baş başa bırakayım. Evet kıymetli dostlar, bunlar nilüfer çiçekleri gördüğünüz gibi. Bu arada biz o bulunduğumuz körfezden gölün ana kısmına doğru olan boğazda ilerliyoruz. Burada dar bir boğaz var. Biraz da böyle sanki girdap var gibi kıymetli dostlar. Bakın ilerisi bu gölün ana kısmını oluşturuyor. Hemen böyle sağlı solda boğaz var bakın. Oldukça dik ve kayalık bir boğaz. Evet, ilerlememiz devam ediyor. Evet, burada dediğim hittanın birisi burada kıymetli dostlar. Buraya normalde arabayla gelinmiyor. Haritadan baktığım üzere ana yolda arabayı bırakıyorlar, buraya kadar yürüyerek geliyorlar. Evet, suyun akıntısını da burada bu arada görüyorsunuz kıymetli dostlar. Şu anda gölün ana kısmına doğru ilerliyoruz. Birinci hittayı arkada bıraktık. Yani işin gerçeği ben biraz korkuyorum çünkü ömrümde ilk defa şeye binmiştim, kanoya binmiştim. Evet, gölün ana kısmına iyice yaklaştık ama geri dönüşe geçtik kıymetli dostlar. Çünkü hem vaktimiz azdı. Bakın burası hemen sağ tarafta bir tane daha hitte var. Bu arkada gördüğümüz
karşımızda gördüğümüz daha doğrusu yer, gölün ana kısmı sağ tarafa doğru normalde devam ediyor. Biz şu anda geri dönüşe geçtik. Hemen burada bakın sağ tarafta bir tane daha hitte var. Karşı tarafta zaten var. Normalde oralar biraz daha ana yola yakın çünkü. Ama bizim bulunduğumuz körfezde hitta yoktu yani. Sadece bir tane daha doğrusu Groningen hitte diye geçiyor. O ana hitta gibi bir şey yani. Kıymetli dostlar. Geri kalan alanlar tamamen böyle ıssızdı. Evet, boğazı arkada bıraktık kıymetli dostlar. Tekrardan geldiğimiz yere doğru, yani kamp yaptığımız yere doğru devam ediyoruz. Böyle güzel manzaralarla, bakın ilk iddiayı da yeniden arkada bıraktık. Nilüferleri arkada bıraktık. Yavaş yavaş tekrardan ilk hareket ettiğimiz yere doğru gidiyoruz. Evet, buraların derinliği çok fazla değil ama yüzme bilenler için tabii ki bu önemli. Yüzme bilmeyenler için biraz tehlikeli. Ben de ondan dolayı biraz korkuyorum, yani yüzme bilmediğim için. Ama yine de böyle güzel bir kano yolculuğu olmuş oldu kıymetli dostlar. Böyle güzel manzaralarla evet, kano turumuz devam ediyor ama kamp yaptığımız yere yaklaştık. Evet kıymetli dostlar, Groningen Gölü'nde yaptığımız kano turu burada sona erdi. Videomuz da aynı zamanda sona erdi. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese Norveç'ten selamlar.